Kış. Gidiyorum aşağı Cüzcel'de onun için Cüzcel'de onun için Her fuardası eştim sevdim senin için Sevdim senin için No yaylalar yaylalar Time baladınız mı Time baladınız mı Ben gece Thomas çeyrek kezler aladınız mı? Kezler aladınız mı? Geldi bir parça duman dağların başını dağların başını Sevduğum ağla beni cazan o yaşını cazan o yaşını Nerede uyuyacaksın? Gel. Gel. Haydi. Haydi. Gel. Sözüm sığırlarım beniler kinalı alışık yayla yazıyorlar yavrum mal. Haydi kızım haydi oğlum. Haydi bismillah. Yoksa adım Munaziye İpsiz. 30 seneden fazla bu yaylaya gelirim. Bunda bu arada çesiden sağlık, koyundan sağlık, koyun büyülü oldu milleti. Koyun sağardım aferde. O zaman da koyunumuz vardı. Ah diyorlar bu anda uşaklar hep pakda boyutmuşum. O da öyle güzel değil, kötü. Sütümunda, yemeğinde, misafirimde karabalık olur. Gelin, cidden gelin. 7 tane uşak boyutmuşum bu pakda. Arkama bağlı uşaklarım yemek pişiyorum, süt ederim. Şimdi ağzıma bir tane diş kalmamış, o dişlerim tokum. 64 yaşındayım, 65 yaşındayım. Eskiden ot biçerim, ben anne tel takmışım karşıya. Anne karşıya tel takmışım, anne. Otu verdik, anne yola gelirdik. Bayılırım, ben çelim, tipanla biçer yatırırım, arkamla taşırım. Şimdi kolaydı, sen şimdilerine gel, ahırın olsa, güzel şey istiyorsa, sobanda tutarsın, bakar, kolaydı ama ot çok paralı olur. Bir sıvalı yem kaç liradı? 300'den fazla, 300-400 bin lira vardı, ne bir sıvalı?
Yemle pahalıydı beyaz. Yoksa sığırla etmezsen olmaz, etsen olmaz. Cesimimiz budur da hayvancılık. Öyle salıvermişler, vursak yasak, vurmak yasak. Ceza vermişler bir de vurdular. Geldi 8 tane peteğimiz yedi. Bu sene geldi anda adamın 3 katlı peteğini yedi. Evimize girdi, bütün köyü batırdı. Kedi kapı, bazayıp kedi kapıları. Hep mallar yedi, derden çetsilerimizi geldi yedi. Kaç tane malımızı yedi. Dokuz tane köpek var. Onlara bir çuval kaç liraydı? Onlara bir ekmek kaç liraydı? Onlara yiyecekler köpek. Sus diyecek, ekmek yiyecek. Çuval her çuval ekmek çalınca. Bu sene çok kurak gitti. Yazın, geçen sene kuraktan hiç ot olmadı. Bu arada hep yanmıştı. Bu sene yağmur yazdan yağdı, ot bol oldu. Öyle şükür. Adam hastalandı, kalbinden ameliyat olmuş eşim. Bu yılda tansiyonu çıktı, geçen hastalandı, götürdüler aşağı. Burası nerede Garzel'di? Yukarı yayla Kilinç kası. Burası Çirmeş tabi. Buna bir yayla aşağı çön yaylası. Fatma sıfıraya kurayda yemağımızı yalım da. Ha montal da. Ne mont? Asıl ne? Cüzün evde oturmuşuk, hep oğulacak toplanmış soluk çocuk. Eşimle beraber. Baktık ki biz hava çok çuladı, hava yağmur yağmaya başladı. Baktım bir şey gor, biz de uzanmıştık. Uşaklar da o koyunlarla masanın üstüne. Hep soluk çocuğumda ne varsa. Ha bu yiğit taş oğlan tepeden calsın. Bir tarafın evini yıktı. Düştü evin içine. İç üstüne evin üstüne çıkarıyor. Yarısı kaldı işte bu apartsalan hep onun. Az daha vurdu biz de uzay olduk burada. Ha bu büyük taş geldi düştü evimizde. Böyle şey ekmişim. Bezeli ekmişim. Lahana, nane her şey olur. Ettin olur, her şey olur. Kar yağdı fasulyeler kurudu. Görüyor musun fasulyeyi? Demiştim. Atayım akşam geldim yatırsın. Çalışmak kimi var mı o? Ben olmuşum 65 yaşında çalışıyorum gene. Çalışmayı sever. Sığır istemezler. Sığır koksun üstünde sığır kokar. Calma. Sığır kokar üstünde öyle. Sığır koksun da hayvan mübarek koksun. Etini yarık, sütünü yarık. Cübresinden yararlanmışız. Her şeysinde. Ne sığır çok da akçı diyor. Her şeyi bilin uşaklamadı. Her şeyi bilin de etme kızım diyeyim. Dünya 100.000 türlü hali var. Böyle mi kalır? Ketlik olur, seferberlik nasıl olur ha? Bilin de etme her şeyi. Her şeyi bilin de etme. Bir de ateş yakayım da peynir edeceğim şimdi. Ateşimi yakayım vakit çeşit sütlemek için. Peynir edeyim. Bunun üstüne de süt ederim bazı fazla oldu değil mi? Bir kazanda bundan kurayım. Aç budarı düş benim kozanıma. Sığır sağanım yoktur kalaylı kazanıma. Kazan dibi delirmişti. Dibine bir yama 4 milyon para almışlar yamağımdan. 4 milyon yama olmuş bir de kalay etmişler işte şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle dediğim yeni kazanım bile.
Asırı bozmadılar da. Hadi bay. Gel. Gel kızım. Hadi gel. Gel. Hay. Hey. Hay. Gel. 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 Hay. Gel. Gel. Haydi babam. Gel. 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 Bunu aldım. Eşiz etmişti bir tane aldığım yerde. 13 yaşına var da yaşlandı bayağı kesme. Bu sene belki bunu kestim. Haydi yürü git atla kes. Git. Nazlı yürü. Haydi. Git kızım. Çalışmak bir şey midir şimdi oğul? Gençler çalışmazlar. Hiç yormak bilmezdim oğul belki. Şimdi bak ayaklarım ağrıyor. 7 tane uşak boyutmuş bu deli parklarda. Gene Allah'ıma şükür, gene gençlerin iyi. Şimdi sütümü edeyim. Seni yapayım ki. Aha. İnşallah dibine yanmaz kazan. Altına yana. Kesip peynir. Haşladı sen güzel pişir olmaz. Eskiden koyunculuk yapıyorduk. Koyun işi artık maliyetleri arttı. Aşağı yukarı 6-7 ay koyun devamlı ahıra besliyoruz. Keçileri hiç ahıra koymuyoruz işte. Kışın kar olsun şey olsun dışarıda bir şekilde bakıyoruz. Maliyeti düşük. Ondan sonra sütü de rağbet görüyor, koyun gibi değil. Ya hayvancılık ya ilk başta zaten dışarıdan göründüğü gibi değil. Bugün oturur bir adamla muhabbet ettiğin zaman ya diyor hayat senin hayatın. İnsanların derdini çekmiyorsun. Bize yani ne mutlu veriyorlar ama bizim de o kadar öyle ne mutluluk bir yanımız yok. 7-24 saat bunun peşinde
gitmen gerekiyor. Yani bir 5 dakika şuraya böyle oturduğumuz zaman kadar bir 5 dakika böyle bir boş bırakırsın. O an yani ya kurt düşer ya bilmem ne olur. Yani o an kaybedersin. Hayvanı boruk edersin, anlamazsın. Zaten bizim burası bugün hava güzel olmasına bakmayın. Genelde burası duman. Şimdi şuradan diyelim şu kayanın üzerinde olan keçiler mesela dumanlı olduğunu düşün. Şurada oturmuşsun, oraya gitmedin. Orada kesildi, dumanda da göremezsin. 50-60 mal var. Nereden bakarsan orada 50-60'dan fazla mal. 50-60 mal zaten bizim kazandığımız senelik kazancımız. Anlamazsın. Kalır gece dışarıda. O akşam da kurt yer. Yani kaybedersin. Demek istediğim yani bir 5 dakika umursamazlık veya dalgınlık yani senin bir sene çalışmanı heba edebilir. Kışın aşaklara indiriyoruz. Sahillerde bakıyoruz. Orada da 40 tane insanla muhatap oluyorsun. Hiç arazisi olmayan adam. Dağda hiç arazisi bile yok. Hatta yer devletin arazisi. Oraya gelip sana dayılık yapabiliyorsun. Sen de dışarıdan gelmişsin. Başka köyden gelmişsin. Oradan geldiğin zaman misafirsin. Bir şey de diyemiyorsun adam. Desen de zaten ya kavga edeceksin. Alttan almak zorunda kalıyorsun. Yani ses kendini alttan alıyorsun yani. Kırıklık oluyor insanda. Ay. Bu keçi ırkı Rize'ye has bir ırktır. Yani biz gula keçi diyoruz. Bu keçi biz gula keçi diyoruz. Of keçisi olarak da bazen geçiyor. Et olarak verimi yüksek. Coğrafyaya tamamen uyum sağlayan bir hayvan. Süt sağım zamanı kısıtlı yani 3 aylık sınırlıdır. Yani 3 ay sağım yapabiliyoruz. Ortalama hayvan başı günlük gene 1 kiloya kadar hemen hemen süt alabiliyoruz. Oy 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 oy. 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 Bir sene bir dağda kalıyorum. Bir de o zamanlarda böyle kitap okumayı da çok severim. Çıktım öyle dağda. Gittim akşam yalnızım. Bir dağ yol mu yok. Bir şey yok yani böyle 1,5-2 saatlik bir yaya yolu var. Tek başına yalnız kalıyorum. Gündüz işte akşama kadar kitap okuyorum. İşim de orada rahat. Yani hayvanlar yakın yerlerde oturuyor. Bir gün tabii hava bozdu. Hava bozunca geçtim ben de dedim çadırın üstünde yere böyle kapatmışım. Zaten bizim çadırlar bilmem bilir misin? Onu açık böyle onunla bir ateş yakıyoruz. Yatmamla hava başladı. Gece bir yağıyor ama. Yani ben öyle bir yağmur görmedim. Ya yağmur da değil böyle ne kar ne yağmur böyle dolu yağmur karışık böyle pis bir hava. Çektim yorganı kafama öyle yatıyorum ama gece sabaha kadar artık yani üzerime yağıyor yani. O çadırın önünden. Zaten çadırın üstünde naylon rüzgar vura çok da sert bir rüzgar var. Tabii rüzgar çadırın naylonu attı. İyice böyle taşın dibine doğru böyle duvarın dibine doğru girdim. Neyse öyle bir şekilde sabah ettim. Bir tane de bir köpeğim var. Yaşlı bir köpek. O aceleyle o paniğiyle olan dedim. Burada durmaz bu hayvanı dedim. İndireyim altına artık araba yoluna yakın bir yere indireyim dedim de orada bir şey yaparız. Üstten aşağı indim dere kenarına. Öyle bir yer ki dere kenarından aşağı böyle bir yol var. Üst taraf kaya, alt tarafın dere. Yani dere gelse kaçacak bir yerin yok. Aslında bir azınlı da bir dere yani devamlı gelen bir dere ama o gün gelmemiş. Ben de işte onu hesap edemiyorum. Oradan o bir de bakarım zaten de dağ kopmuş geliyor üstten aşağı. Orada önceden göre plan etmiştim ki yukarı kaçarım yok aşağı kaçarım. Öyle bir plan etmiştim. Ya can korkusu dedikleri şey orada yaşadım. O sanki böyle ayağını böyle toprak böyle yakalamış böyle bırakmıyor. Hiçbir yere kaçamıyorsun artık böyle istesen de daha gidemiyorsun. Ya Allah işte orada dere o ağaçlar yatağından böyle çıktı tam üçgene beni böyle sardı. Ağaçlar orada bent olunca bu sefer dere işte kendi yatağını aldı. Böyle bir 70 geçiyle beraber beni tam üçgene kıstırdı. Oradan işte
yaşayacak günümüz vardı işte. Nasıl olduysa Irmak'ın o ağzı yine açıldı. Açılınca dere tekrar döndü kendi yatağına. Oradan ben tabii geri döndüm. Geri dönünce yani hayvanlar, yani bu hayvanın dili yok, konuşamıyor tabii. Ben oradan geri dönünce benim peşime bir geliyorlar ama artık benim peşimi değil, benim de önüme geçti yani. Onlar bile iş anlamış. Kışın merkezde kalıyorum. Yine sabahtan aynı bir memur gibi diyebilirim hemen hemen. Saat 8'lerde falan kalkıyorum, artık işime gidiyorum. Akşam da yine çobana bırakıp akşam tekrar geri geliyorum. Apartman yaşantısıyla şimdi çadır yaşantısını belli bir yerden sonra birbirine artık bağlamak gerekiyor. Yani her iki yere de ayak uydurmamız gerekiyor. Yani dağda yaşadığın gibi çarşıda yaşayamazsın. Çarşıda yaşadığın gibi de gelip de burada yaşıyor. Şimdi mesela ben bu kıyafetlerle mesela burada dolanırım. Çarşıya da icabında dolanırım. Ben mesela yine de böyle doğal giyinmeyi seven bir insanım. Mesela ben çoğusu mesela çarşıya inerken yok ayağında mesela ben bu kıl çorabını özel dokutuyorum. Annem yapıyor bunu. Mesela özel hayvanlar, her hayvanın kılından seçmiyorum bunu. Özel olarak seçiyorum bu hayvanı. Ben mesela bununla çarşıya inmek benim hoşuma gidiyor. Bazı çoban arkadaşlar var, bakıyorum. Normal dağdaki elbisesiyle çarşıya inemiyor. İnmiyor, ben ne bileyim, çekiniyor mu artık, ne yapıyor? Yani olduğu gibi yaşamaktan çekiniyor. Yani kendisi insanlara uymak zorunda. Biraz da insanlar bana uysun diye yani bakmak lazım artık. Ben mi yanlış düşünüyorum? Şimdi hayvancılık heyecanlı bir meslektir. Yani bir saati diğer saatini tutmaz. Devamlı yani hareket halindesin. Yani adrenalini seven bir adam için tamam, idealdir yani. Hayvan gece kalkar, onu kollayayım mesela, kalkarken çevireyim falan, böyle düşünebilen bir adam için çok güzel bir iştir. En zevkli iş, en zor iştir benim gözümde yani. Ne kadar zorluk çekersen o kadar da zevk alırsın. Yaz başı işte oğlakla beraber hayvanı getiriyor. Hayvanı da bu arada 2 katına çıkarmış oluyorsun. Yani emeğinin orada, emeğini görüyorsun yani. Emeğinin karşılığını görüyorsun. İnsanın içine zaten orada zaten bir böyle aşk düşüyor zaten. Orada bir insan bir daha böyle şey oluyor. Bu işe böyle yine yeniden başlayıp yine yapası geliyor. Daha fazla yapası geliyor mesela. Geliyorum burada yaz başı şu Çat Boğazı deriz biz. Bu Fırtına Vadisi'nin işte ormanın bitim alanından yukarısı. Çat Boğazı'nı geçtiğimiz zaman biz işte dağ kralını falan tanımayız. Çat Boğazı'nı geçtik mi artık sanki üzerimizde şöyle şu dağı sanki kışın üzerime koymuş gibi oluyorum mesela. Gece, inanır mısın, gece rüyamda gündüz akşama kadar çoban gidiyorum. Gece sabaha kadar böyle terden sırılsıklam olurum yani. Yani gece uğraştığımı gündüz uğraşmıyorum. Gece sabaha kadar çoban, kar yağmış oluyor gece rüyalarımda. Keçiler kara kısmış, birisi yırmağa düşmüş, birine kurt dalmış. Gece sabaha kadar terden sırılsıklam uyanıyorum yani kışın. Yani diyebilirim ki bir sabah böyle rüya görmeden böyle rahat rahat oh be deyip de kalktığımı bilmiyorum yani. Devamlı aklım bunun içinde, hayvanın şeyinde. Yani acaba bir şey mi oldu? Kurt mu düşer, bilmem ne olur. Devamlı yani teyakkuzda bir yaşantım var yani kışın. Yazın ki bu dağa çıktığım zaman yani üzerimden sanki böyle şu dağ 6 ay hiç geçici rüyası gördüğüm yok.